Arkadaşlar merhaba. Kripto terimleri serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Birinci videoda ilk 9 terimden bahsettik. Coin'den başladık. HODL'la bitirdik. Şimdi ikinci videomuzda ATH ile devam ediyoruz. ATH nedir? ATH dediğimiz şey All Time High'ın kısaltmasıdır. Türkçe olarak tüm zamanların en yükseği olarak düşünebilirsiniz. Bir kripto paranın ulaştığı en yüksek fiyat seviyesini ifade eder kısaca. ATH'yi uygulamalı olarak şimdi sizlere gösterelim. CoinMarketCap web sitesine geliyoruz ve şimdi de Bitcoin'e geliyoruz. Bitcoin'in grafiğini açacağız. All time'ında veya 3 aylığa geldiğinizde Bitcoin'in en yüksek fiyatı şurada gördüğünüz gibi rekor 64.529. Bu Bitcoin'in ATH'si diyebiliriz. Şurada all time'a da gelelim. ATH'ye all time'da bakılır arkadaşlar. Yani tüm zamanlarda bakılır. Bakın burada 2014'ten beri grafik mevcut. Şöyle geldiğinizde Bitcoin'in en yüksek seviyesi 3 aylığa baktığınızda 64.000 seviyelerinin en yüksek seviye olduğunu görüyoruz. Tam emin olmak isterseniz de bakın şurada sağ köşede BTC fiyat istatistikleri diye bir kısım var. Daha fazla diyerek şurada daha fazlaya tıklayalım. Bakın Bitcoin'in en yüksek seviyesini tüm zamanlar en yüksek seviyesinin 64.863 olduğunu görüyoruz. 14 Nisan tarihinde gerçekleşmiş. Tüm zamanların en düşük seviyesi de yani buna da ATL diyoruz arkadaşlar. All Time Low. Tüm zamanların en düşük fiyat seviyesi. Bakın burada 65 doları gösteriyor Bitcoin için. Tabi bu CoinMarketCap web sitesi 2013 yılında açıldığı için, o civarlarda açıldığı için en düşük 65 doları gösteriyor Bitcoin'de. Şimdi diğer coinlerde bunu daha da rahat görebiliriz. Bu da ATL diyoruz buna da. All Time Low. Tüm zamanların en düşük seviyesi. Şimdi geri gelelim. Başka coin üzerinden de ATH ve All Time Low'u göstermek istiyorum sizlere. Ethereum üzerinden göstermek istiyorum arkadaşlar. Ethereum'a tıkladım. Ethereum'a geldiğimizde bakın all time grafiğindeyiz, yani tüm zamanlar grafiğindeyiz. Burada Ethereum'un 1 doların altında olduğunu görüyorsunuz. Fakat burada da all time high'ı yani en yüksek seviyesi 2500 dolarlar civarında. Burada da yine sağ alt köşeye geldiğimizde şöyle baktığımızda Ethereum'un en düşük fiyat seviyesi 42 centmiş. En yüksek seviyesi de 2 gün önce görmüş ve 2547 dolar. ATH ve ATL seviyelerini bilmek önemli girdiğiniz her coin'de. Ona göre fiyat analizlerinde daha isabetli analizler yapabilirsiniz. Ethereum'un gördüğü en yüksek fiyatı bilmeniz size hem genel kültür olacaktır hem de fiyat tahminleri yaparken daha isabetli tahminler yapmanıza yardımcı olacaktır. Airdrop terimi ile devam edelim. Kripto paralarda airdrop dediğimiz şey ücretsiz olarak coin veya token kazanmanızdır. Gündelik hayatımızda bir proje hayata çıkacağı zaman televizyonlara reklam verir, ajanslara reklam verir, internet sitelerine reklam verir ve bu sayede kendini duyurmak ister, reklam yapmak ister. Kripto para projeleri reklam vermek yerine direkt kripto ekosistemdeki insanlara airdrop yaparak daha büyük etki sağlar. Çünkü reklama harcayacakları boş bütçe yerine direkt ekosistemi bilen insanlara airdrop dağıtarak o bütçeyi daha verimli kullandıklarını düşünüyorlar. Şöyle örnek vereyim. Zamanında Uniswap borsası bir airdrop düzenledi. Uniswap token çıkardılar ve Uniswap kullanan herkese çok ciddi miktarda 3000-4000 dolar değerinde hediye airdrop verdiler. Uni token verdiler. O zaman Uni token'ın değeri 3 dolardı ve 3000-4000 dolar ediyordu o hediye. Şu an o hediyeyi satmasaydınız, bundan yaklaşık 6 ay önce verildi bu hediye, 40.000 dolar civarında bir değere ulaştı o verilen hediye. Zamanında böyle çok airdrop verildi, hala veriliyor. Kripto para borsaları da airdrop düzenleyebilirler. Örneğin benim borsama kayıt ol, sana şu kadar değerde bir kripto para vereceğim tarzında reklam çalışmaları, airdrop kampanyaları genelde yaparlar. Bu sayede çok daha az bir kitleye erişirler fakat verimli kitleye erişirler. Şöyle düşünün, siz 50 milyon kişinin izlediği televizyonda mı reklam yapmak daha faydalı ama onlar kripto para hakkında bir bilgi sahibi değil, yoksa burada 1 milyon kişinin olduğu bir alanda mı reklam yapmak daha faydalı? Direkt kripto parayı bilen insanlara ulaşması daha faydalı oluyor onlar için. Sadece güvenilir airdroplara katılmanızı öneririz arkadaşlar. Telegram'da çok fazla dolandırıcı airdrop oluyor. Bunlara katılmamanızı tavsiye ederiz. Bunları nasıl anlarız diye de sorarsanız, biz coin mühendisi olarak gerçek dolandırıcı olmayan airdropları sürekli kanallarımızda, web sitemizde, YouTube kanallarımızda paylaşıyoruz. Oradan sağlam airdropları görebilirsiniz. Zaten dolandırıcı olanları biz asla paylaşmıyoruz. Ben bu piyasaya airdrop ile başlamıştım zamanında. Yaptığım yatırım çok azdı. Sağlam airdroplara katıla katıla
bütçemi gayet büyüttüm. Özellikle öğrenciyseniz arkadaşlar airdroplara katılmanızı tavsiye ederim. Veya düzgün bir sermayeniz yoksa, benim düzgün sermayem yoktu. Sağlam airdroplara 2-3 yıl boyunca katıldım. Düzgün bir sermaye elde ettim ve sonra doğru yatırımlarla da bunu katladım. Airdroplar güzel bir gelir kapısıdır. Fakat arada ince bir çizgi var arkadaşlar. Her airdrop'a katılınmaz. Sağlam, kaliteli airdroplara katılınır sadece arkadaşlar. Onu anlamanız için de hangisi gerçek, hangisi değil, tecrübe lazım. Bu tecrübe de bizde var. Biz sizlerle sadece gerçek, kaliteli olanları paylaşıyoruz. Kanallarımızı takipte kalabilirsiniz. Airdrop bu kadar arkadaşlar. Şimdi arbitraj terimimizle devam ediyoruz. Arbitraj dediğimiz şey kısaca bir kripto para var ve iki borsada bu kripto paranın fiyatları değişik. Bir borsada ucuz, bir borsada pahalı. O kripto parayı ucuz yerden alıp pahalı yerde satıyorsunuz. Biz buna arbitraj diyoruz. Arbitraj yaparken amaç fiyat farklılıklarının ortaya çıkardığı arbitraj fırsatından yararlanarak risksiz şekilde kar elde etmek. 2017-2018 civarlarında biz kullanıcılar çok fazla arbitraj yapıyorduk. Çok fazla arbitraj fırsatı vardı. Borsalar arasındaki fiyat farkları çok fazlaydı. Sadece arbitraj yaparak hayatını devam ettiren insanlar tanıyordum. O zaman hiç al-sat yapmıyorlardı. Sadece arbitraj ile çok ciddi paralar kazanıyorlardı. Fakat borsaların botları şu an o fiyat farklarına el attı. Şu an o kadar büyük bir fiyat farkları, arbitraj fırsatları şu an çok fazla yok. Olanları da arbitraj botları yapıyor. Yani artık insan eliyle değil, direkt otomatik olarak yazılımlar kurmuşlar. İnsanlar o şekilde arbitraj yapıyorlar. Ama şu an arbitraj fırsatı nasıl bakılır, nasıl bulunur derseniz de mesela şöyle bir bakalım. Mesela GAL token'dan bir örnek vermek istiyorum. Çünkü GAL token ben geçen baktığımda bir arbitraj fırsatı vardı. Şöyle piyasa kısmına geliyoruz. Arbitraj yapmak istediğimizde, bakmak istediğimizde. Şurada bakın biraz fiyat farkları var arkadaşlar. Mesela burada 8.23, şurada 8.46. Burada hacim yok diyor ama ben bu ChilizNet borsasını kullanıyorum. Gayet de hacim var. Hani öyle bir sıkıntı yok. Bakın şu ikisi arasında mesela fiyat farkları var. OKEX ile Paribu arasında da fiyat farkı var. İnsanlar Galatasaray token'ı mesela şu Chiliz.net'te alıyor. Paribu'da gidip satıyor. Buna arbitraj diyoruz. Arbitraj olayı budur. Fakat arbitraj yaparken daha yeniyseniz dikkat etmeniz gereken başka şeyler de var. Burada scam yani dolandırıcı borsalar bilerek fiyatları çok yüksek veya çok düşük yapabiliyor. Siz o borsaya paranızı atıyorsunuz, sonra geri çekemiyorsunuz. Siz orada bir fırsat var, arbitraj yapacağım diyorsunuz. Parayı atıyorsunuz, çektirmiyorlar. Öyle dolandırıcı borsalardan uzak durun. Yani ben ChilizNet'i de kullanıyorum. OKEX'i de kullanıyorum. Paribu'yu da kullanıyorum. Güveniyorum. Her yerde hesabım da var. Ama bazen işte dolandırıcı borsalar olduğunda arbitrajda çok dikkat etmeniz lazım. Öyle her borsada arbitraj yapılmaz arkadaşlar. Bir de şurada hacmine dikkat etmeniz lazım. Burada düzgün hacmi olması lazım. Mesela ChilizNet'te Galatasaray'ın hacmi gayet de var. Ama burada 0 yazmış. Mesela ben bunu kullanmasaydım bilemezdim. Ama kullandığım için biliyorum. ChilizNet zaten Chiliz'in kendi borsası. Güven olayında bir sıkıntı yok. Yani Galatasaray token zaten Chiliz'in ekosisteminde olan bir şey. Durum bu şekilde. Bitcoin dominans nedir? Bitcoin dominans, Bitcoin'in kripto para piyasasındaki hakimiyetini ifade eden bir terimdir. Bitcoin'in sahip olduğu piyasa değerini kripto para piyasasının toplam değerine oranlayarak bu Bitcoin dominans değerini bulabiliriz. Peki bu Bitcoin dominans değerini nasıl görebiliriz? Ve bu Bitcoin dominans piyasayı nasıl etkiler? Bunu aranızda soranlar vardır. Şimdi bunu göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle Bitcoin dominansının değerini görmek için 2 adet yöntem size söyleyebilirim. Birincisi coinmarketcap.com'da, bak ana sayfaya gelelim. Yukarıda dominans kısmı var. Bakın dominans. Şu anda Bitcoin dominansı 51.9'muş. %51.9. Ethereum dominansı da %12.7. Şuna tıklayalım mesela, Bitcoin dominansını buradan görebiliriz. Burada toplam piyasa değeriyle beraber Bitcoin dominans da burada var mesela. Biraz daha aşağı geldiğimizde de görebiliriz. Buradan bakabiliriz. İkinci olarak da Google'a TradingView BTC dominans yazdığınızda direkt grafik çıkıyor. Hatta yazalım. TradingView BTC dominans yazdığınızda Bitcoin dominans endeksi grafiği diye tıkladığınızda direkt burada Bitcoin dominansının grafiği çıkıyor.
%53.24 yazıyor. İki site arasında fark var. CoinMarketCap ve TradingView arasında bir fark gözüküyor. Fakat çoğunlukla aynıdır bunlar. Şu anda Bitcoin dominans seviyesi oldukça düşük. %53 seviyelerindeyiz. Bu bizim için eskiden hayaldi. 6 aylık grafiğe baktığınızda dominansta çok büyük bir düşüş oldu. Bitcoin dominansı düşünce de altcoin'lerde hareketlenmeler oldu arkadaşlar. Bu ikisi birbiriyle alakalı. Bakın burada dominanstan bir tepki görmüşüz. Yükselişe başladı. Zaten kripto para piyasasında da şu an büyük bir düşüş var arkadaşlar. Fakat düzelecektir. Bu ayı olduğunu düşünmüyorum. Neyse, konumuz kripto para terimleri olduğu için devam edelim. Peki Bitcoin dominansın piyasaya etkisi nasıl olur? Ona bakalım. Şurada bizim Coin Mühendisi Instagram sayfamız var. Burada bir post paylaştık. 900 kişi beğenmiş. Beğenen herkese teşekkür ederiz. Bu postu detaylı şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada ne olursa ne olur diye detaylı şekilde gösterilmiş. Şimdi kripto para terimlerimizle devam edelim. Sırada coin burn var arkadaşlar. Coin burn nedir? Coin burn, kripto paranın belirli bir kısmının proje ekibi tarafından tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir. Yakılan kripto paralar dolaşımdaki toplam adedin azalmasına neden olur. Yani bir coin'den mesela 100 milyon adet var ve bunun 30 milyonunu yakacaklarını, yani bir daha geri getirilemeyeceğini ve adetin azalacağını söylüyorlar. Coin burn diyorlar. Bu fiyata ciddi yansıyacaktır arkadaşlar. Çünkü adeti azalan şeyin fiyatı artar. Kripto paralarda bu terimi çok fazla duyuyordunuz ve bu fiyatlayan bir şey arkadaşlar. Geçen BNB de 1 milyon adet yakılacağını açıkladı ve fiyat ciddi şekilde arttı. Onun dışında Crypto.com'un kendi borsa token'ı var, CRO diye. O da geçen çok ciddi bir miktar yakım açıkladı ve o da bayağı fiyatladı. Coin burn'ler ciddi fiyatlayan şeylerdir. Fakat coin burn'lerde de dikkat etmeniz gereken şey ne kadar fazla yaktıkları. Yani bir kripto paranın mesela toplamda %50'sini yakarlarsa çok büyük fiyatlar, ama %1'ini böyle komik şekilde sadece coin burn yaptık demek için bir şey açıklarlarsa da o düzgün fiyatlamaz arkadaşlar. Şimdi 16. sırada FA ve 17. sırada TA terimimiz ile devam ediyoruz. FA dediğimiz şey fundamental analiz, yani temel analizdir. TA dediğimiz şey de teknik analizdir arkadaşlar. Teknik analiz genelde grafik yorumlamayla alakalıdır. TA genelde TradingView gibi sitelerde yapılır. Teknik analiz, grafik analizi. TradingView'u açalım, mesela bir grafik gösterelim. TradingView'e giriyoruz. Bakın mesela burada Bitcoin hakkında bir grafik analizi yapılmış. Analiz doğru yanlışlığından değil de analiz gösteriyorum. Mesela burada başka bakın güzel analizler yapanlar yine var. Bu teknik analiz arkadaşlar. Bakın destekler, dirençler, RSI'lar, Fibonacci'ler, Bollinger'lar. Temel analiz dediğimiz şey de daha çok mesela CoinMarketCap gibi, CoinMarketCalendar gibi haber takibi yaparak, projelerin sosyal medyalarını takip ederek, Twitter'da ekip ne yapıyor, ne çalışmalar yapıyor, hangi partnerlikleri var, ekibin arkasındaki yatırımcılar sağlam mı, arkasındaki yatırımcılar kimler, proje NFT projesi mi, DeFi projesi mi, bu tarz haberleri takip ederek de temel analiz yapabiliriz. Onun dışında temel analizde şurada mesela kaç adet BNB var, BNB mesela coin burn yapıyor, BNB nerede kullanılıyor tarzında şeylerde temel analiz oluyor arkadaşlar. Bakın BNB fiyat istatistikleri. Şöyle gelin bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın BNB nedir? Bunlar hep temel analiz. Temel analizde haber takibi yapmak için de CoinMarketCalendar web sitesini kullanıyoruz. Veya başka haber siteleri de var. Mesela CoinMarketCalendar'ı göstereyim. Önemli haberlere bir bakalım. CoinMarketCal.com. Bakın burada mesela haber takipleri yapabiliyoruz. Önemli haberler var. Trend haberler var. Swipe mesela. Bir coin aratalım. Keyword'e, anahtar kelimeye swipe yazdığınızda swipe hakkındaki tüm etkinlikleri görebiliyorsunuz tarihleriyle beraber. Bunlar önemli mi değil mi? Bu biraz tecrübe işi. Mesela Neo'nun da haberleri vardı. Onun dışında DAO Maker mesela, DAO yaz. Direkt çıkıyor haberler. DAO Maker mesela, bakın burada DAO. Binance Smart Chain entegrasyonu varmış. Böyle haberler var arkadaşlar. Genelde kripto paralarda teknik analizle temel analizi beraber işletmeniz lazım. Yoksa sıkıntı çıkıyor. Yani sadece temel analizle giderseniz de sıkıntı çıkıyor. Sadece teknik analiz bakarsanız da sıkıntı çıkıyor. Sadece teknik analiz baktığınızda RSI çok yükselmiş. O zaman satmam lazım diyorsunuz. Sizin sattığınız yerden %300 yapıyor. Ama mesela temel analizde onun bir olayı vardı. Bir haberi vardı, mesela coin burn'u vardı, borsa listelemesi vardı, partnerliği vardı. Ama siz sadece teknik analize baktığınızda direkt onu sattınız. İkisini beraber iyi entegre etmeniz lazım arkadaşlar. Bir sonraki terimimizde görüşmek üzere. Bir sonraki terimimizde fork.